Şu an oturduğun yerden bakınca her şey normal görünüyor ama tarihin bazı anları vardır ki o sabah uyanan insanların hiçbirinin akşamı göreceği garantisi yoktu. Bugün 8 farklı tarihi felakete ve dönüm noktasına giriyoruz. 1 numara Pompei'nin son sabahı. Milattan sonra 79, 24 Ağustos sabahı. Pompei'de yaklaşık 20.000 kişi yaşıyor. Sen de onlardan birisin. Güneş parlıyor, pazar kurulmuş, balık satıcısı bağırıyor. Vezu Dağı her zamanki gibi orada duruyor. Sakin, dev, sessiz. Saat öğleden sonra 1. dağ inliyor. İlk patlamada 30 kilometre yüksekliğe fırlayan kül bulutu saatte 100 kilometre hızla yayıldı. Gökyüzü önce griye sonra simsiyaha dönüyor. Öğle vakti gece oluyor. Koşmaya başlıyorsun ama nereye? Limana gidenlerin bir kısmı denizde boğuldu. Evde kalanlar ise kül ve zehirli gazın altında kaldı. Arkeologlar 2000 yıl sonra seni bulduğunda o son anında donmuş bir heykel olarak çıkacaksın topraktan. Pompei nüfusunun yaklaşık %50'si o gün hayatını kaybetti. Sadece bir gün içinde. Sen olsaydın peki o sabah hangi yöne koşardın? İkinci olay kara ölüm. 1347 Sicilya limanına yanaşan bir gemi var. Mürettebatın çoğu ölmüş. Sağ kalanların ise derisinde siyah şişlikler var. Gemiciler kara ölümü Avrupa'ya taşıdıklarının farkında bile değil. Sen bir köylüsün. Küçük bir Fransız kasabasında tarlada çalışıyorsun. Komşunun öldüğünü duydun. Sonra komşunun komşusu. Sonra kasabanın papazı. Avrupa nüfusunun %30'u ile %50'si yaklaşık 25 milyon insan sadece 7 yılda hayatını kaybetti. O dönemin doktorları ellerinden geleni yapıyordu ama nedenini bilmiyorlardı. Kuş gagalı maskelerin içine koyduğu otlar kokuyu kesmek içindi. Hastalığın gerçekte farelerden, pirelerden yayıldığını kimse bilmiyordu. Ateşin çıkınca kimse kapına gelmiyor, elini tutacak biri yok. O siyah şişlikler belirince ortalama ölüm süresi 3 ila 5 gündü. O kasabada hayatta kalmak için en iyi stratejin şehirden kaçmaktı. Ama kaçacak güvenli bir yer de yoktu zaten. Üçüncü olay İstanbul'un fethi. 1453 29 Mayıs İstanbul surları 53 gündür kuşatma altında. Sen genç bir Osmanlı neferisin. 21 yaşındasın. Yanındakiler de senin gibi bir kısmı Anadolu'dan, bir kısmı Rumeli'den, hepsi aynı emrin beklentisinde. Sultan II. Mehmet o gün yalnızca 21 yaşında. Senin yaşında bir genç. Dünyanın en güçlü surlarını fethetmeye gelmiş. Şahi topları 600 kiloluk taş gülleler atıyordu. Her patlama 16 kilometre öteden duyuluyordu. Sabahın erken saatlerinde emir geliyor. İleri! Hendeyi geçmek zorundayken üstüne yağ dökülüyor. Ok yağıyor. Yanındaki düşüyor. Sonra bir tane daha. Ama dur emri yok. O gün yaklaşık 50.000 Osmanlı askeri surların önündeydi. Bizans ise son 7.000 askeriyle savunuyordu. Ve o sabah 1000 yıllık bir imparatorluk bitti. Yeni bir çağ başladı. Tarihin en büyük kırılma anlarından birinin tam ortasındaydın. Dördüncü olay Fransız ihtilali. 1789 Paris ekmeğin fiyatı o yıl çiftçinin günlük kazancının %80'ini götürüyordu. Yani sabah kalkıyor, tüm gün çalışıyor ve aldığın para sadece ekmek parasına yetiyor. Sen bir fırıncısın. Her gün hamur yoğuruyorsun ama sofrana koyacak bir şey yok. 14 Temmuz Bastilla hapishanesi. Aslında içeride sadece 7 mahkum var. Ama Bastilla bir sembol. Devletin gücünün, halkın çaresizliğinin sembolü. O kalabalığın içinde koşarken korku mu duyuyorsun, öfke mi? İkisi birbirine o kadar karışmış ki ayırt edemiyorsun bile. O günden sonra Fransa hiç ayrı olmadı. Kral Giyonit'e gitti, kraliçe Giyonit'e gitti. Ama devrim kendi çocuklarını da yedi. İhtilal önderlerinin büyük bir kısmı birkaç yıl içinde ya sürgüne gitti ya da idam edildi. Devrimin içinde olmak zafer değil, hayatta kalmak demekti.
5. olay sanayi devriminin karanlığı. 1840 Manchester, sen 10 yaşındasın ve bugün de sabah 5'te kalktın. İngiltere'de o dönemde fabrikalarda çalışan çocukların yaş ortalaması 8 ile 12 arasındaydı. Günde 14 saat, haftanın 6 günü. Sıkışan iplikleri çözmek için. Ellerin küçük olduğu için seni makinenin içine sokuyorlar. Makine durmuyor. Sen hızlı olmazsan parmakların gidiyor. O çocukların büyük çoğunluğu 30'lu yaşlara ulaşamadı. Ciğer hastalıkları, kazalar, yorgunluk. Ama o eller olmadan bugün kullandığın her şey olmazdı. Modern dünyanın temelleri o küçük ve yorgun ellerin üzerine atıldı. Bu sadece tarih değil, bazı ülkelerde bu hala devam ediyor. 6. olay Çanakkale siperleri. 1915 iki cephe arasında mesafe zaman zaman sadece 8 metre. Karşı taraftaki askerin nefesini duyabiliyorsun. Cebinde açılmamış bir mektup var. Annen yazmış biliyorsun ama açamıyorsun. Açarsan gitmek zorunda hissedersin kalman gerektiğinde. Çanakkale'de 9 ay boyunca toplamda 500 bin kayıp verildi her iki taraftan da. Ama Süngü Tak emri geldiğinde kalkmaya devam ettiler. Neden, bunu hiçbir tarih kitabı tam açıklayamıyor. Belki korktukları için değil, arkalarındaki şeyi korudukları için. O mektubu savaştan sonra açmak üzere cebine koyuyorsun ve yürüyorsun. 7. olay Berlin Duvarı. 13 Ağustos 1961 bir pazar sabahı uyandım ve sokağın ortasında tel örgüler var. Önceki gece uyurken bir şehir ikiye bölünmüştü. Annen doğu tarafında, sen batı tarafında kaldın. Ya da tam tersi, telefon hatları da kesildi. Berlin Duvarı'nın olduğu dönemde 28 yıl boyunca geçmeye çalışan yaklaşık 140 kişi vurularak öldürülmüştür. Binlercesi yakalandı ve hapse girdi. Ama 9 Ağustos 1989'da duvar yıkıldığında iki taraftaki insanlar birbirine koştu. 28 yıl sonra. İlginç olan şu, duvarı yıkan bombalar ya da tanklar değildi. Yıkan şey bir basın toplantısında yanlışlıkla söylenen birkaç cümleydi. Bir yetkili sınır kapıları açılabilir dedi yanlışlıkla. O gece için söylenmemişti ama halk duydu ve aktı. Tarih bazen büyük kararlarla değil, küçük yanlış anlamalarla değişiyor. 8. olay Ay'a ilk adım. 20 Temmuz 1969. Sen Neil Armstrong'sun ya da ona en yakın hisseden insansın. Apollo 11'in bilgisayarının toplam işlem gücü bugün kullandığın akıllı telefonun milyarda birinden az. O hesap gücüyle 380 bin kilometre gidip döndüler. Ayak basarken Armstrong insanlık için büyük bir sıçrayış dedi ama o an kimse kutlamıyordu. Çünkü hala geri dönmeleri gerekiyordu ve dönüş gidiş kadar tehlikeliydi. O tozlu zemine basan ayak izi hala orada duruyor. Ayda rüzgar yok, yağmur yok, silinmeden duruyor. İnsanlık kendi küçüklüğünü ve büyüklüğünü aynı anda hissetti. 8 dakika boyunca dünya nefesini tuttu ve o an tarihin tek güzel felaketi oldu. 8 an 8 farklı dünya, kimisi kül içinde, kimisi siperden, kimisi uzaydan baktı hayata. Ama hepsinde ortak bir şey vardı. O insanlar o sabah kalktıklarında bugünün normal değil, tarihin en olağan dışı günü olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi sana soruyorum, yorumlara yaz. Bu 8 anın hangisinde hayatta kalırdın ve tehlikesine rağmen hangisinde olmak isterdin? Ben Ay'ı seçerdim ama o dönüş yolculuğunun hesabını vermem lazım. Abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda tarihin en tuhaf tesadüflerine bakıyoruz. İnanmak istemeyeceksin ama hepsi gerçek. Görüşürüz.